Şimdi İmece TV'deyiz. İmece TV stüdyolarındayız. Karar değerlendireceğiz. Bizimle birlikte Ayşegül Doğan var. Merhabalar. Merhaba. İmece TV yayın koordinatörü. Aynı zamanda gündem müzakere programı yapımcısı. Merhabalar diyelim Merhaba. tekrar. Bir küçük düzelti yapayım. İmece TV program koordinatörü diyelim. Evet, gündem müzakere programında sunuyorum ve yapıyoruz arkadaşlarla birlikte. Siz evet şimdi bizim stüdyolarımızdasınız. Az sonra bizde burada da ana haber başlayacak. Onun da bir telaşı hazırlığı var. Tam burayı devredeceğiz birazdan biz de. Onun için ben hızla sorayım en iyisi buyurun. size. Dün itibariyle ekranlarınız karartıldı. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi ifade edelim biz de. Bu karartma kararı ne anlama geliyor? Bu aslında evet dediğiniz gibi ekranlarımız karartıldı ama bir yandan bu karartılma kelimesi kafalarda karışıklık yaratıyor. O yüzden ben bir netlik kazandırmak isterim yeniden buna. Karartma kararlarını normalde Rütük verebiliyor, Radyo Televizyon Üst Kurulu olduğu için. Bize herhangi bir karartma kararı verilmedi. Biz dün bayağı bildiğiniz TürkSat uydu platformundan çıkartıldık. Yayınımız tamamen kesildi ve bu işte savcılığın bir soruşturmasıyla herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın, yani yargı eliyle aslında bir TürkSat üzerinde bir şekilde bir siyasi baskı yaratıp bizi o platformdan bir şekilde indirdiler. Dolayısıyla bu bir karartma değil. Bunu şu sebeple altını çiziyorum. Hani bu 10 günlük karartma cezaları falan veriliyor. Seyircilerimiz de soruyorlar bizde bunu. Bu böyle kısa süreli bir şey gibi şu anda durmuyor. Görünen o ama hukuki süreci ve itirazlarımızı biz de işletiyoruz bir yandan. Nereye varacak bilmiyoruz. Malumunuz TürkSat dışındaki herhangi bir platformda da Türkiye'de yayın yapmak neredeyse imkansız bir halde. Dolayısıyla mutlaka TürkSat platformunda üye olmanız ve oradan çıkış yapmanız gerekiyor. Şu anda biz bunu yapamıyoruz ama yayınımız devam ediyor. Olağan akışı içerisinde. Az önce de ifade ettiniz. Ana haber bülteni birazdan başlayacak. Nasıl izleyebilir seyircileriniz sizi? Ana haber bültenimiz birazdan başlayacak. imecetv.com.tr'den izleyebilir seyircilerimiz bizi. İnternet üzerinden erişimimiz mümkün. Ana haberden hemen sonra ben devralıyorum. Bir özel yayın yapıyoruz bu akşam. Medya ve ifade özgürlüğünü konuşuyoruz. Dolayısıyla bizim yayınlarımızın internet erişimi mümkün. İnternetten izleyebilirler. Şimdilik böyle. Ama İmece TV mutlaka her yerde, her koşulda bir şekilde yayınla devam edecek. Somut bir şey var mı? Nasıl devam edecek bir plan? Tabii çok hızlı oldu ama bu bizim beklemediğimiz ya da bizi şaşırtan bir karardı dememiz belki çok inandırıcı ve samimi olmayabilir ama hani burada en amiyane deyimiyle söylemek gerekirse şöyle bir şey yapma ihtiyacı dahi hissetmemişler bu kararı verenler. Ya bunu bir şekilde bir kılıfına uyduralım. Hani bir şey yapalım, bir dayanak arayalım buna. Bunu da yapmamışlar. Doğrudan çok hızlı alelacele 2-3 gün içerisinde yapılmış ve bir oldu bittiye getirilmeye çalışılmış. Buna bir alternatif yaratmak bu kadar hızlı mümkün olabilir mi, olamaz mı? Tam da bu tartışmayı yapmaktayız. Ama kaldığımız yerden devam edeceğiz ve daha da büyüyerek devam edeceğiz. Kimler için tabii ki sizin de yaptığınız gibi izleyenler ve bütün yurttaşlar için. Çünkü bilmek onların hakkı ve habere erişmek onların hakkı. Biz de bunun için bütün koşulları zorlayacağız. Bakalım yenilikleri oldukça da paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Yayın hayatınızda uzun ömürler ve başarılar diliyoruz biz de. Dayanışma duygularımızı da ifade etmiş olalım böylece. Teşekkürler, sağ olun. Bu da çok önemli bir şey tabii. Bunun da bir kez daha altını çizelim. En çok da böyle zamanlarda dayanışmak gerekiyor. Ve sonra da bunu unutmamak gerekiyor. Birbirimizi takip etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolaylıklar.